Herkese selamlar, ben Fuat Diri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Özbekistan'ın özerk cumhuriyeti olan Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'tayım. Bugün otostopla bu videoda Moynak şehrine gideceğiz. Moynak şehrinde bir zamanlar dünyanın en büyük gölü vardı, Aral Gölü. Ama şimdi yok, sadece çöl var. Ve gölün ortasında terk edilmiş gemiler var. O gemileri görmeye gidiyoruz. Yani gemi mezarlığına gidiyoruz arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Burası bir zamanlar dünyanın en büyük göllerinden biri olan Aral Gölü. Bugünse gözlerimin önünde koca bir çöl var. Yıllar önce dalgaların çarptığı sahillerde artık sadece kum, toz ve paslanmış balıkçı tekneleri kaldı. Sovyet döneminde yapılan yanlış sulama politikaları Aral'ı adım adım yok etti. Sonuç, geriye sadece bu gemi mezarlığı kaldı. Denizden yüzlerce kilometre uzakta kurumuş gövdesiyle çölün ortasında duran tekneler. Her biri gölün hazin hikayesinin sessiz tanıkları gibi. Bir zamanlar balıkçılıkla geçinen halk bugün çölün ortasında hayatta kalmaya çalışıyor. Ama burası sadece geçmişin hüznünü değil, bugünün yaşamını da gösteriyor. Çarşıya girdiğimde hayatın devam ettiğini, insanların ticaret yaptığını, yemeklerini, geleneklerini gördüm. Hatta bölgenin çok yaygın bir alışkanlığı olan nasvay denedim. Küçük bir ot parçası dil altına konuluyor. Nikotin etkisiyle başımı döndürdü. Bütün gün sersem gibi dolaştım. Aral'ın kaybolan suları, terk edilmiş tekneler ve Karakalpakistan'ın günlük yaşamı hepsi bu videoda sizi bekliyor. Yola çıkmadan önce kahvaltı yapayım, bir şeyler yemek istiyorum. Bir de su alalım, ondan sonra yola çıkalım. Çünkü yaklaşık 200 kilometrelik bir yolumuz olacak. Tek arabayla gidersek çok iyi olur. Hayırlıtan. Samsa var mı? Samsa yok. Şaşlık var. Şaşlık kança? Şaşlık 14. Sabah sabah kebap yiyelim. Kıyma şaşlık. Ben göstereyim mi? Bu. Kıyma. Aha, bir tane. Buradan 14.000, yani 50 lira diyelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Gidiyoruz arkadaşlar, taksi geldi. Şu küçük marketten bir su aldım kendime. 3-4 saatliğine yetecek su aldım, 1 litre aldım. Haydi gidelim. Selam. Selam. Yaklaşık 11-12 kilometre getirdi beni. Sadece 40 liraya. 40 lira ödedim taksiye. Buradan ben otostopa başlayacağım. Biraz daha ileriye gideyim de müsait bir yerde durabilsinler. Burada o kadar çok taksi var ki hani duran insanlar da taksi, yani taksi yazmasa bile sivil araçlar da taksi olarak geçiyor. Onlara param yok demem gerekiyor. Yoksa ücretle götürüyorlar. Bir tane araba geçti, geri geliyor şimdi ya. Bakalım nereye gidecek. Selamünaleyküm. Merhaba. Siz nereye gidiyorsunuz? Hocali. Beni aparasın. Ben Nukus'a varacağım. Merhaba. Moynak'a parayım. Moynak'a varacağım. Aparayım. Efendim? Aparayım mı dimen? Yok, ben pul yok bende. Rahmet. 15 kilometre gideceğiz. Oradan Moynak'a devam ederim. Türkmen abi 10 kilometre getirdi. 180 kilometre yolum kaldı benim. Bak burada ne yazıyor? Hamaga yol verin. Yani yayaya yol verin. Onge burilis mümkün. Sağa dönüş serbest ama yayaya yol verin gibisinden bir yazı vardı. Aa, vallahi adam durdu. İnşallah Moynak'a gidiyorsundur ya. Süper olur var ya. Moynak'a gidiyorum ben. Siz nereye varacaksınız? Murat. Kaç kilometre? Aracağıma? Sizin. 100 kilometre. Aa, beni aparatsın oraya. Aman kardeşim, Moynak'a taksiyle mi kızısın? He, ben orada gene devam ederim. Geleyim orada, beni düşürün, ben gideyim. Pul yok, ben taksi kullanmıyorum. Gelin mi? Rahmet. Rahmet abi, teşekkürler. Türk'sün be? Türkiye'den, evet. Siz Karakalpak. Bak. Karakalpak. Hangi şehir, memleket? Nukus? Ha, Nukus. Instagram'a koysan be. Ha, bu YouTube. YouTube? İsmin ne? İsmin? Nitbay. Benim de Fuat. Ne? Fuat. Evet, senin abi? Aymurda. Aymurda. Memnun oldum. Siz Türkçe düşünüyor musunuz Türkçe? Küçük. Küçük biraz. Küçük.
Valla var ya, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir önceki videoyu izleyenler de bilirler. Yani ben Özbekistan'da, Kazakistan'da otostopla çok keyif aldım. Otostopla insanlar yardım ediyor. Yani yönlerini adamlar ters yöne girip yolunu değiştirip yolunu uzatıp beni istediğim yere getiriyor ya. 80 kilometrelik bir yolum kaldı benim. Selamun aleyküm. Abi ben Moynak'a varacağım. Sen? Sen Jol'a varacaksın. Jol. Gelin mi beni Jol, Moynak Jol? Gelin mi? Rahmet abi. Abi ya bu da yolunu değiştirip beni buraya getirdi. Tam çıkışa getirdi. Şu an müsait bir yerdeyim. Büyük bir ihtimalle gelen araçlar Moynak'a gider. İlk duran aracın Moynak'a gidebileceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. 80 kilometre bir yol var. Moynak'tan önce şehirler var da bence direkt oraya gider ya. Öyle hissediyorum. Kamyon durdu. Kamyonlar genellikle uzun yol gidiyorlar. Soldan dedi. Soldan gidecek mi bilmiyorum ama. Bakalım nereye gidiyor. Bir soracağım. Selamun aleyküm. Moynak. Vallahi. Sen nereye varacaksın? Moynak? Moynak. Oo çok iyi. Rahmet. Selamun aleyküm. Bu ne kamera? Ha kamera YouTube. Koy. İsmin kim? Fuat bende Fuat. Fuat. Ya Fuat. Türkiye'den vardım. Bu ne pişko? Ha öyle. Hayat. Özbekistan seyahat. Yürüyerek. Valla direkt Moynak'a gidiyor. Ve aracın içi çok güzel. Çok rahat. Uladı mı? Nereye? Kayda. Moynak'a bir 2 saat giderdi. Başın şekeyi uladı. Ha 2 saat. Tamam. Yaşlı. Herkese günaydın arkadaşlar. Dün geldim. Biraz geç vardım buraya. Araç çok yavaş gidiyordu. Bir de yollar çok kötüydü. Moynak yolu bayağı kötüydü. Bindiğim kamyon da yüklüydü. 15 tonluk bir yük almış. Geç vardığım için direkt burada bir ailede kaldım Moynak'ta. Aileler böyle evi hostele falan çevirmişler, oteli. Onun gibi bir oda veriyorlar size. Odada kalıyorsunuz. Gayet güzel. 350 liraya kalıyorum. Kahvaltı yaptım az önce. Kahvaltıdan dahil. Güzel, samimi bir ortam var. Şimdi Moynak'tayız. Moynak'ta sizlere Aral Gölü'nü göstereceğim. Yani Aral Gölü tamamen çöl olmuş. Hiçbir şey kalmamış. Oraya doğru gidiyorum. Limana gideceğim. Sizlere limanı göstermek istiyorum. Eskiden göldü orası yani. Dünyanın en büyük 4. gölü. Aral Gölü arkadaşlar. Ama şimdi kurudu, şimdi yok. Tamamen çöl olmuş. Kasaba çok sessiz, sakin. Dün geldim biraz dışarıya baktım. Hani böyle bir markete falan giderken baktım sağa sola. Sessiz, hayalet kasaba gibi. Kalan insanlar da buraya gelen turistler için kalmış. Aral Gölü'nün hikayesi turistleri çekiyor. Turistleri çektiği için de insanlar buradaki turizmi canlandırmaya çalışıyor. Bildiğiniz deniz feneri arkadaşlar. Aral Sea 1960 bir anıt yapmışlar. Dünyanın en büyük 4. gölüydü Aral Gölü. Ama şimdi tamamen kurumuş. Şu anda bir çöl gördüğünüz gibi. Bugün Moynak'ta eskiden su olan bu yerde şimdi çöl var. Ve gördüğünüz gibi koca çölün ortasında paslanmış balıkçı gemileri. Bu gördüğünüz gemiler bir zamanlar balıkçı tekneleriydi, yük gemileriydi. Ama şu anda paslanmış çölün ortasında adeta bir açık hava müzesi gibi duruyorlar. İlk baktığınızda sanki Aral Gölü bir gecede yok olmuş ve bu gemiler çölün ortasında mahsur kalmış gibi bir görüntü. Bu yüzden buraya gemi mezarlığı deniyor. Moynak eski bir balıkçı kasabasıydı. Hatta buraya balık başkenti diyorlardı. Aral Gölü'nün küçülmesi NASA'nın uydudan çektiği fotoğraflarla dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kayda geçti. Bölgede su çekilince tuzlu toprak ve tarım ilaçları rüzgarla çevreye yayılmış. Bu da sağlık sorunları da artırmış o zamanlar. Şu an bile yerde gördüğünüz kumlar yani tuzlu kum aslında. Çevreye yayıldığı için tarıma etkisi olmuş, tarım zorlaşmış. Aral Gölü'nün kuruma sebebi Sovyetlerin dünyanın en iyi pamuk üreticisi olma hayaliyle başladı aslında. Nehirlerin yönünü değiştirdiler. Nehirlerin yönü değiştirilince buradaki Aral Gölü onlarca sene içinde kurudu. 1960'larda olsa ben burada boğulmuştum ama şimdi yürüyorum. Toprağın üstünde, kumların üzerinde yürüyorum. Çok ince bir kum yani.
Çok çok ince bir kum gördüğünüz gibi. Burada Moynak'ta ara ara kum fırtınaları çıkıyor. Kum fırtınaları da çevreye büyük bir zarar veriyor. Yani tuzlu toprak gördüğünüz bu. Şöyle tattığınızda da tuzlu olduğunu fark edersiniz. Hemen bir testing yapıyorum. Şöyle bakalım. Gerçekten tuzlu mu? Evet. Tuzluymuş. Hayatımda bu kadar büyük bir örümcek ağını görmemiştim. İp gibi resmen ya. Bakar mısınız? Şu anda elimde görüyor musunuz bilmiyorum ama bir örümcek ağı var. İnanılmaz sağlam. Ayağıma takıldı da zor koparabildim, düşünün. Bakın deniz kabuklarını görüyor musunuz? Her yerde deniz kabukları var bu şekilde. Eskiden bir balıkçı teknesiydi. Şimdi çölün ortasında açık hava müzesi gibi sergileniyor. Tamamen paslanmış gemiler. Moynak kasabasında yaşayan insanların neredeyse hepsi balıkçılıkla uğraşırmış o zamanlar. Aral Gölü kuruduktan sonra çoğu aile buradan göç ettiler. Evlerini bırakmak zorunda kaldılar. Şehirlere yerleşenler oldu. Şu anda bulunduğum dünyanın en büyük 4. gölü Aral Gölü, Van Gölü'nün 18 katı büyüklüğünde. Bütün çevredeki Moynak, Nukus, yani hatta Kazakistan'ın suyunu bu Aral Gölü karşılıyordu. Şu an biz Kazakistan ve Özbekistan sınırları içerisindeyiz. Yani Kazakistan çok yakın bize. Gölün bir yarısı Kazakistan tarafında kalıyor sanırım. Karakalpakistan'dayız, Moynak'tayız, Aral Gölü'nün ortasındayız. Çölün ortasındayız. Moynak kasabasındaki insanlar yılda 40.000 tona yakın balık avlıyorlarmış bu Aral Gölü'nde ve bütün balıkları Sovyetler Birliği'ne gönderiyorlardı. Gördüğünüz gibi bir balıkçı teknesiydi bu. Küçük tekneler de var, büyük tekneler de var. Şu arka kısımda birkaç tane daha tekne var. Yani bu Aral Gölü'nün kıyısında bir sürü tekne varmış ve o tekneler olduğu gibi böyle ortada kalmış. Ben bu felaketi biraz da Konya'ya benzetiyorum. Konya'da da biliyorsunuz ki dengesiz su kuyuları açıldığından dolayı fazlasıyla obruklar ortaya çıkıyor. İnsanların tarlası bir gecede ansızın çukura düşüyor, obruk oluşuyor ve bu da dengesiz su çekimlerinden kaynaklanıyor. Diğer tarafta olan balıkçı teknesine geldim. Burada da 3 tane tekne var, gemi var. Bakın bu büyük bir tane gemi varmış burada. Belli ki çok eski bir gemi bu. Ahşap ve demirden yapılan bir tekne. Bu da bir balıkçı teknesi. Bu bayağı büyükmüş ama. Şöyle yanına yaklaşayım. Daha net görürsünüz. Teknenin pervane kısmına bakın. Kocaman. Şöyle durayım. Bayağı büyükmüş ve bayağı kalınmış ya. Tamamen demir. Vay be. Bakın kum fırtınasından içerisi kumla dolmuş. Görüyor musunuz? Aral Denizi 1960. 1960'ta böyle görünüyormuş. Gerçekten çok büyükmüş. Yani buradan zaten belli oluyor. Her türlü anlıyorsunuzdur ne kadar büyük olduğu. Felaket. Hatta şurada bakın böyle yıllar içinde kurumasını falan göstermişler haritada. 1960'larda bu böyleymiş. Amudarya, bakın Amudarya, Sridarya. Amudarya, Seyridarya. Yönlerini değiştirmeden önce bu göl böyleymiş. Sonra yönler değişince yavaştan şuralar kurumaya başlanmış. 1973'e, 1987'de biraz daha küçülmeye başlanmış. 1999'da daha da küçülmüş. 2006'ya gelindiğimizde neredeyse %60'ı yok olmuş. 2016'da %90'ı tamamen yok olmuş. Bakın buralarda kalmış, sadece kıyıda böyle su kalmış. O da buradan yani onlarca kilometre uzaktaymış. Şuralarda falan var böyle bu. 1980'lerde böyle görünüyormuş. Böyle fotoğraflandırmışlar, çizmişler duvara. Balık fabrikasına gidiyoruz. Bir zamanlar işleyen bir sanayi merkezinden terk edilmiş, harabe dönüşmüş bir yer olmuş. Kalıntılar duruyor. Paslanmış bir fabrika göreceğiz büyük bir ihtimalle. Tam olarak yerini bilmiyorum fakat şimdi buraya yakın bir yerdeymiş. Oraya doğru gidiyorum. Bakalım fabrika ne halde, gidip görelim.
Fabrikaya geldim arkadaşlar. Şu anda fabrika tamamen yıkılmış ya. Yıkmışlar. Terk edilmiş durumda. Harabeye dönmüş. Yıkılmış. Bu böyle fabrikanın kalıntıları sadece kalmış geriye. Ama şu arka taraf acaba orası da fabrika mı bilmiyorum. Girişi bulamadım. Orayı göstermek istiyorum sizlere. Eğer orası da fabrikaysa çok kimse yok. Kimse olmadığı için ben de tam olarak net bir şey söyleyemiyorum. Şu anda bulunduğum yerde fabrika olabilir. Öyle düşünüyorum. Fabrika olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana kalıntıların olduğunu söylediler. Fabrika kalıntıları varmış sadece. Yani enkaz. Şu anda gördüğümüz gibi sadece enkaz var burada. Fabrikanın kalmış, ayakta kalmış tek kalıntısı buymuş. Girişi bu. Bu bina bir olmuş. Bu başka bir şey üretiyorlar içeride. Yani burası komple bir fabrikaymış dedi bana. Bu fabrikada günde binlerce balığı işliyorlardı ve Sovyetler Birliği'ne balık konserveleri gönderiliyordu. Moskova'ya kadar gidiyormuş konserveler. Moynak'ta bir de sizlere küçük bir pazarını göstermek istiyorum. Hemen yakınımda küçük bir pazar var. Bir orayı görelim, sizlere orayı göstereyim. Yerel halk burada alışveriş yapıyor. İnsanlar bakalım neler yapıyor, ne satıyorlar, ne alıyorlar. Selamun aleyküm. Merhaba. Are you okay? Yes, you okay? Bu ne? Naspai. Arkadaşlar bunu ben insanların böyle cebinde görüyorum. Şoförler, taksiler, ne bileyim bindiğim araçlarda bunları böyle ağzına atıyorlar. Ha. Şöyle dilinin altına. Vay, bir aylar kayıp. Bu arada bu burada yasalmış. Bu kafa yapıyor sanırım. Şöyle ağzına alıp böyle dilinin altına koyuyorlar. Burası uyuşuyormuş. Sonra böyle kafa falan yapıyor. Naspai. Naspay. Naspaymış bu. Bu bir bitkiden mi artık baharattan mı ne anlamadım ya. Değişik bir şey bu. Böyle. Bu burada yasal bu arada. Oh. Bir aylar den. Çok acıymış. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Oğlum bu ne ya? Her şeyi de deneme Fuat ya. Bu ne? Çok acı. Yani ben dilimin altına koydum onların yaptığı gibi. Bayağı acıymış. Dilim yandı benim. Galiba kafa yapıyor arkadaşlar. Dilim uyuştu benim. Şöyle dili falan ağzı, dişi bu tarafı uyuşturuyormuş. Yani tamamen uyuşuyormuş burası, hissetmiyorsunuz. Hani şunu düşündüm ben de, diş ağrısı çekenler için acaba çok iyi gelmez mi bu? Diş ağrısı çekenler böyle atsa, dişleri falan uyuşsa, dili falan ağzı ağrımasa iyi olur herhalde. Bakın pamuk bunlar ya. Bunlar pamuk mu? Evet pamukmuş bunlar. Pamuk üretimi çok var. Burada çevrede pamuk üretiliyor. Özbekistan, Buhara'dan sonra, Samarkand'dan sonra pamuk üretimi de çok fazla. Bakın burada alet edevat var. Kalaysınız? Yaşlı. Zor. Zor. Ben de zor. Türkiye. Burada zor iyi demek, güzel demek. Yaşlı. Hey, salam aleyküm. Selamun aleyküm. Kalaysın? Zor. Zor. Ben de zor. Yaşlı. Bu bana düşürsün gerek. Aa. Bar yana gel. He ben yaptım. Benim kafa gidiyor arkadaşlar. Bir şeyler hissediyorum ya. Acaba ben fazla mı aldım? Dozunu da bilmiyorum. Ne kadar alındığını da bilmiyorum. Ama bir böyle tuhaf oldum biraz. Fiyatlar burada çok ucuz. Ben dün geldiğimde böyle bir yarım saat falan burayı gezdim. Kalaysın? Zor. Burada patates satıyor abla. Acı biberler var. Abi çok tatlılar ya. Vallahi çok samimiler. Çok güzel, güler yüzlüler. Teyze geldi önümde durdu, ellerini açtı. Beni gösterdi. Burada mesela domates burada 8 lira, 7 lira. Samarkand'da, Buhara'da, Hive'de 15 lira falandı. Nukus'ta sanırım 10 lira, 15 lira arasındaydı. Burada biraz daha düşük. Burada daha uygun ya. Burası küçük bir yer. İnsanların geçim kaynağı falan yok. Bakın pirinç 10 bin, 38 lira kilosu pirincin. Şu pirincin kilosu 20 lira. 15 lira, 16 lira kilolar. Domatesin kilosu 3500 som. Yani 7 lira falan. Üzümün kilosu 9000. O da yaklaşık 30 liraya tekabül, 35 lira falan diyebiliriz. Kavun, karpuz burada çok meşhur. Özbekistan'da kavun, karpuz çok güzel. Bir de kavun da çok tatlı. Ben bir tane şundan yemiştim kavun.
Bayağı güzeldi. Çok tatlı, çok güzel. İnsanlar sanki pazardan daha çok sosyalleşmeye gelmiş. Burası bir buluşma noktası gibi bir yer. Buluşma noktası gibi bir yer olmuş. İnsanlar alışverişi bahane olarak sayıyor bence. Herkes sohbet ediyor, gülüyor, bir şeyler alıyor. Çok kalabalık. Aral Gölü kurumuş olabilir ama burada meyve sebze satılıyor. Balık yok ama meyveler, sebzeler var. Etler var. Kilo kança? 5.000. Patates? 7.000. 5.000. Yani 5.000'de 20 lira falan. 7.000'de 25 lira falan. Banana kança kilo? 23. 23 binmiş kilosu bunun. O da 75-80 lira diyelim. Aynen 80 liraymış kilosu. Alpamız. Arkadaş bana diyor ki ben Nukus'a gideceğim zaten benle gelebilirsin. Benim otostop çekmeme hiç gerek kalmadı arkadaşlar. Onunla beraber Nukus'a gideceğiz. Bir saat sonra. Tamam ben gittim çantamı aldım geldim. Tamam. Buradasın sen. Ben gidiyorum kaldım eve gidiyorum çantamı alıp çıkacağım. Dün gece kaldığım yer burası. Güzel bir ortamda kaldım. Şöyle burası da. Burada da yatak var. Burada böyle büyük bir salon var. Odalarda aile yaşıyor. Bakın sağda soldaki odada onları yaşıyor. Burası tuvalet, burası mutfak. Burası da böyle dışarıda oturma yeri var. Burası House Dilbar olarak geçiyor. Dilbar. Bakın burası bu ev. Eğer Muynaka yolunuz düşerse mutlaka gelin bu ailede kalın. Çok iyi bir aile ya. Böyle hepsi de böyle güler yüzlü, rahat mısın falan dediler. Yemek ikram ettiler. Az önce bile çıkış yaptım, check out yaptım. Bana geldi şey getirdi, börek getirdi. Börek verdi bir tane. Muzla beraber böreği yedim. Çay ikram ediyorlar, kahve ikram ediyorlar. Biz geldiğimizde burası doluydu. Şimdi bayağı bir bitirmiş ya. Bir konuştuk bakalım. Nukus'a gideceğiz beraber. Bayağı satmış ama. İnsanlar tüketiyor bunu, insanlar seviyor bunu. Bilmiyorum. Nesini sevdiğini de anlayamadım da. Böyle bir yarım saat falan dilimi uyuşturdu benim. Ağzımda bir acı hissettim. Dükkanı kapattık gidiyoruz. Yemin ederim herkes bana gülüyor ya. Ben orada kullandım ya biraz tane tükürdüm kafa yaptı. Ama şu an arkadaşlar gerçekten benim böyle bir kafa döndü. Benim bir kafa dönüyor. Ağzım falan uyuşuk şu anda. Bunu herkes kullanıyor bu arada. Orta Asya'da gençler arasında yaygın bir alışkanlık olduğu gibi bir de yaşlılar da kullanıyor bu şeyi. Nasvay diyorlar buna. Nikotin etkisiyle kafa yapıyor bu. Herkes alıyor. Burada yasal arkadaşlar. Burada herkes pazarda alıp satıyor. Serbest bir şey. Çok zararlı. Aman diyeyim böyle bir şey kullanmayın. Alışkanlık yapıyor. Hakikaten gerçekten alışkanlık yapıyor. Yaşlı genç demeden herkes alıyor. Çocuğuyla beraber gelip alıyor. Çocuğu bile kullanıyor. Şimdi gidiyoruz arabayla. Nukus'a gideceğiz. Bana diyor illa bize misafir olacaksın. Ben diyorum yok. Şeye kadar gitsek yeter. Nukus'a kadar gitsek yeter. Ya bismillah. Bismillah. Geldim. Başkente geldim. Vallahi adam gibi adamlar. Bu insanlar o kadar güzel ki. Yani çok güzel anılar biriktirdim. Çok güzel insanlar tanıdım burada. Özbekistan benim için inanılmaz bir seyahat oldu. İnanılmaz bir ülke oldu. Öve öve bitiremeyeceğim ben bu ülkeyi. İnsanlarıyla, tarihiyle, her şeyle ben bitirmeyeceğim öve öve. Burada sizlere bu videoda gemi mezarlığını gösterdim. Muynak'ı gösterdim. Aral Gölü'nün kurumuş halini gösterdim. Dünyanın en büyük 4. gölü kurumuş maalesef. Oradaki insanların geçim kaynağı dediğim gibi balıkçılıktı. Şimdi artık turizme açmaya çalışıyorlar. Turizmde canlandırmaya çalışıyorlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video Özbekistan'da geçirdiğim süre boyunca sizlere deneyimlerimi aktaracağım. Bildiğim şeyleri aktaracağım. Özellikle bilmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Bir sonraki videoyu kaçırmayın derim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız yorumu sola kaydırdığınızda hype puanı var. Bana hype puanı vererek destekte olabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bunlar. Bu sizden istediğim bunlar tamamen ücretsiz. Sadece kanalımı ve videoyu beni tanımayan kişilerin önüne çıkartıyorsunuz. Bu kadar. Hoşça kalın. Görüşürüz.